Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere köfte tarifim var. Karnabahar köftesi tarifi vereceğim bugün sizlere. Bu köfte o kadar lezzetli oluyor ki çocuklar bile bayıla bayıla yiyecekler. Hem sebze yedirmiş olacaksınız hem de değişik bir alternatif. Standart yemeklerden bıktıysanız bu köfteyi denemenizi tavsiye ederim. Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Şöyle her ayrıntısıyla birlikte size hemencecik anlatmaya başlayayım. Bir tane karnabahara ihtiyacımız var. Bakın ufacık bir karnabahar, çok fazla büyük değil. Bu da bana yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ilk aşamada ne yapıyoruz? Karnabaharın yapraklarını şöyle kesiyoruz. Karnabaharı dilimleyeceğiz ve kaynatacağız. İlk önce karnabaharımızı haşlayacağız arkadaşlar. Şöyle yapraklarını kestim. Gördüğünüz gibi bakın şöyle dilim dilim koparıp kabımın içine koyuyorum. Bu arada bu gece kandil gecesi arkadaşlar. Herkesin İslam aleminin kandili mübarek olsun. 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Allah Ramazan'ı eriştirmek, orucumuzu tutmayı nasip etsin arkadaşlar. Şöyle iri olanları biraz daha ufaltalım. İşte bu şekilde karnabaharımızı hazırladık. Tenceremize koyuyoruz. Üzerine çıkacak kadar su koyacağız. Şöyle karnabaharların üzerine çıkacak kadar su koyacağız ve ateşte, ocakta karnabaharlar yumuşayana kadar haşlayacağız arkadaşlar. Şimdi pişmek üzere ocağa götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi ocakta kaynamaya başladı. Tamamen yumuşayana kadar kaynatacağız. Sert kalmamasına özen gösterelim. Tamamen karnabaharlar yumuşasın. Gördüğünüz gibi bakın karnabaharlar dağılmaya başladı. Tamamen yumuşadı. Artık haşlanmış demektir. Karnabaharları şöyle bir kevgirin içinde süzüyoruz. Suyunu tamamen süzülmesini bekleyeceğiz. Bir de soğusun tabii ki de. Süzülen karnabaharları tepsimin içine koyuyorum. Şimdi bunları ezeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir patates ezicisi var benim. Onunla bakın iyice piştiği nasıl belli oluyor. Tamamen eziliyor. Bu şekilde ezeceğiz. Ezdiğimiz karnabaharları tekrardan kevgirin içine koydum. Şöyle hafif bastırıyorum. Karnabaharların içinde ezince sular yine çıktı. O tamamen gitsin yani. Birazcık ezdim. Şimdi bir tane soğanı rendeledim. Suyunu sıktım. Susuz bir halde karnabaharların içine ilave ediyorum. Ki sulandırmasın karnabaharı. Bir tane yumurta koyuyoruz. Nane koyuyoruz. Bu arada bu aşamada arkadaşlar istediğiniz baharatı koyabilirsiniz ya da çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin ağız tadınıza bağlıdır. Tuzunu veriyorum. Göz ayar. 2 diş de sarımsak. Sarımsakları da rendelemiştim. Onları da ilave ediyorum. Kimyon koyuyorum. Dediğim gibi istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Karabiber ve kırmızı pul biber ilave ediyorum. Şimdi koymuş olduğum baharatları şöyle yumurtayı karıştıralım. Elimizle ya da kaşık ile de karıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben elimle şöyle karıştırıyorum. Bakın karnabahar genelde suyunu ne kadar sıksak da suyunu salıyor. Şimdi ne yapacağız? Üzerine bakın burada benim ufaladığım bayat ekmek içlerim var. Onlardan koyuyorum. Karnabaharın fazla suyunu alması için galeta unu koyabilirsiniz. Benim evimde olmadığı için ben bayat ekmeğin içini ufaladım. Onlardan ilave ediyorum. Zaten galeta unu da bayat ekmekten yapılan kurumuş ekmektir. Ufalanmış ekmektir. Bakın bayağı bir suyunu ekmekler içti. Bir yemek kaşığı da un. Fazla değil. Bir yemek kaşığı yeterli olacaktır.
Tekrar karıştırıyorum. Ve iyice harcı yoğuruyorum. Evet, harcımız hazır. Buraya az bir sıvı yağ koydum. Şöyle elime yapışmaması için elimi yağlayacağım. Aynı fırın tepsisinin içinde de karnabaharları hazırlayacağım. Fazla bulaşık çıkmaması için şöyle yoğurduğum tepsinin içine karnabaharları hazırlıyorum. Bu şekilde aynı köfte yapar gibi arkadaşlar. Yine de köfte olacak zaten. Karnabahar köftelerini hazırlıyoruz. Bakın çok kolay, çok basit. Elinize yapışma yaparsa hafif elinizi yağlayın. Çok da fazla sıkmayın. Zaten yumuşak bir köfte harcı olduğu için böyle hafif toparlayın ve köfte şeklini verin. Tamamen harcımızdan köftelerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Bildirimleri özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Bildirimleri açın. Açın ki yayınlanan tariflerden haberdar olun. Birbirinden lezzetli birçok tarif veriyorum. Hepsi birebir ayrıntılı olarak anlatıyorum ki herkes öğrensin. Gördüğünüz gibi köftelerimiz hazır. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavamın içine bir miktar sıvı yağ koydum. Çok da fazla koymadım çünkü çok yağ içecektir. Biraz sıvı yağ koydum ve köfteleri yavaş yavaş şöyle sıvı yağa diziyorum. Alt üst köfte pişirir gibi, normal hani et köftesi pişirir gibi kızardığı zaman çevireceğiz. Başka bir şey yok. Bu şekilde köfteleri kızartıyoruz. Bir tarafları kızardı, diğer taraflarını da aynı şekilde kızartıyoruz ve şöyle bir peçete serilmiş tabağın içine alıyorum. Fazla yağını çeksin. Evet, mis gibi karnabahar köftemiz bakın hazır oldu arkadaşlar. Toplamda 2 tava köfte çıktı benim. Tabi sizin tavanızın büyüklüğüne ya da karnabaharınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır. Daha fazla da çıkabilir, daha da az çıkabilir. Ona göre ölçüleri ayarlayın. Bir tavasını pişirdik ve ikinci tavayı da pişiriyorum. Evet. İkinci tavada karnabaharları da kızarttım. Yine aynı şekilde tabağıma alıyorum. Hani özellikle yağ kağıt serdim ki peçete altına fazla yağını içsin. Daha sonra tekrar servis tabağına çıkaracağım. Evet, köfteleri servis tabağına çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızaran harika bir köfte oldu. Dediğim gibi çocuklar bile bu köfteleri çok severek tüketecektir. Öbür türlü pişirdiğiniz zaman yemezler. Ama bu şekilde yaparsanız bayıla bayıla bu köfteleri yiyeceklerdir. Değişik bir alternatif yapın. Siz de hazırlayın. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın, bir tanesini kıracağım. Mis gibi yumuşacık, içi sulu sulu harika bir karnabahar köftesi hazırlamış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız büyüsün. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.